Fatiha. Selamünaleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselamu ala Resulü Muhammedin seyyidina ve ahirin medede salat ve salat ve şerhe destur ve şamla fazla sayışa yani medet tarikatuna suhba ve hayru fil cemiye. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Azim'de buyuruyor, bu insanlar, Allah'a inanmayan insanlara cehenneme girdikleri vakit bizi bu insanlar yoldan çıkarttı diye Allah Azze ve Celle'ye hitap ederler. Bunlara bizim çektiğimiz azaptan iki misli bunlara ver der. Son girenler ondan öncekilerine. Çünkü onlar bunlara yol gösterdi, yoldan çıkarttı diye hadi cehenneme girdik diyor. Hiç olmazsa bizim bu yaptıkları onlara daha fazla olsun. Çektikleri, azap çektikleri işkenceler, cehennemin o kötü halini onlara iki misli verdi. O baştakiler de der, siz bize uymasaydınız diye şey yapar. Sizin çekiniz, Allah size akıl verdi de, insan verdi. Sen ne için bize tabi oldunuz? O kadar sana uyarılar geldi. O kadar Allah Azze ve Celle peygamberler gönderdi. Alimler, meşayihler hepsi sizi bu yolu gösterdi. Siz bize tabi oldunuz. Bizim bir de burada kabahati bize buluyoruz. Ama sizden Allah Azze ve Celle ikiniz de orada çekeceğinizi dünyada olurken size yol gösterenlere kötü davranıyordunuz. Onlara itibar etmiyordunuz. Onların yolundan gitmiyordunuz. Şimdi ikiniz de başınızda sonunuzda bu o kötü halde durun diyor. Onun için dünyada da insanlar her türlü uyarılara, tembihlere dikkat etmesi lazım. Hem dünyalık hem ahiretlik olarak dikkat etmek lazım. Şimdi yeni bir moda çıkmış. Eskiden hatır çeki vardı. Çek verdi. Hatır çeki sen verdin zaten yaptın. Şimdi çekmek kalmadı Allah'a şükür. Ve çek vermiyor banka artık. Kart veriyor. Seni onu esir ediyor. O başka mesele. Onun daha kötüsü sana bir numara arıyor. O numarayı sen ahbaba veriyorsun. Tanıdık arkadaş diye veriyorsun. O senin hayatını söndürüyor. Kaç kişi geliyor bize bu meseleden dolayı. Bu adam benim şeyimi kullandı. Beni hapse attırdı diye yapıyor. Ona dikkat etmek lazım. Bu her türlü verilen bankaydı, şuydu bu. Banka zaten insanı bitirir, yapar. Onun için dikkat edip de çoluk çocuğu da perişan etmeyin. Bu gene bir şeytanın bir oyunudur. Kolaylık olsun diye. Kolaylık değil de bütün herkesi kontrol etsinler diye bir kontrol, hem kontrol hem eziyet olsun diye. Onun için sonra pişman olmayın. Yani dünyadaki pişmanlık gene hapse girersin, evini, parkını alırlar elinden,
O gene imanın kalsa gene Allah'a şükür. Ama ahiretteki tehlikeli. Onlara uymayın. Her türlü şeytanlığa uymayın. Şeytanların gösterdiği yola uymayın. Kolaylık diye sana bir şey gösteriyor, önüne koyuyor. Çok kolaydır. Onu başkasına boynunu teslim ediyorsun. Sen dünyada mahvoluyorsun, ahirette helak oluyorsun. Dünya dediğim gibi dünyada telafisi var. Her şey gitse iman gitmedikten sonra gene Allah'a şükredeceksin. Ama ahirette öyle yok. Sana her türlü şeyleri gösteriyorlar. Bu güzeldir, iyidir diye sen onun peşinden gidiyorsun. Ondan sonra bir yere gelmişsin. Dönüşü olmayan bir yer. Allah muhafaza etsin. Allah akıl fikir versin insanlara. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, bir saat düşünmek 70 sene ibadet etmekten daha hayırlıdır. Allah Azze ve Celle'ye bir saatte inanırsan, tanırsan, şey yaparsan o sana kârdır. Yapılak işte acele şeytandandır. Bir şey oldu mu sen araştır, şey yapar. Bu adama bu şeyi teslim ettim, boynumu teslim etti mi? Beni nereye götürür? Mezbahaya mı götürür? Otlatmaya mı götürür? Ne yapar? Onu düşünmen lazım. Allah muhafaza etsin. Bu zaman çok tehlikeli bir zamanda yaşıyoruz. Allah'a sığınmak lazım. Allah'la olanlarla beraber olmak lazım. İstişare yapmak lazım. Allah yardım etsin hepimize. Allah tevfik. El Fatiha.